Çete savaşları, çılgınca artan cinayet vakaları, sokakta yürümeye korkan bir halk. Bu bölümümüzde sokakların çete mensubu gangsterler tarafından parsellendiği, esnafın haraç ödemekten kâr edemediği, 2015 yılında dünyanın en güvensiz ve en çok cinayet işlenen ülkesiyken uygulanan sert güvenlik tedbirleri ve bu tedbirleri yürürlüğe sokan genç bir devlet başkanı ile çeteleri ve çeteleşmeyi silip süpüren küçük bir Orta Amerika ülkesinin suç ve suçlularla mücadelesini izleyeceğiz. El estudiantado bajó tanto que aquí solo teníamos 3-5 estudiantes por la situación social. Nadie, y repito, nadie va a exponer a su hijo o lo va a mandar a una escuela. Her şey 1980 yılından 1992 yılına kadar devam eden yaklaşık 75 bin kişinin öldüğü kanlı bir iç savaş ile başlamıştı. El Salvador'da 12 yıl sonunda iç savaş bitse de dökülen kan bitmeyecekti. İç savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan genç Salvadorlular, savaş sonrası Amerika'dan çeteleşme kültürünü ithal etmişti. Savaştan kaçan genç Salvadorlular, Amerika Birleşik Devletleri'nde çetelerin arasına karışmış ve burada organize suç faaliyetlerinde bulunmuştu. 90'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin suç işleyen yabancı uyruklu göçmenleri sınır dışı etmesiyle birçok Salvadorlu çete mensubu ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak geri dönen sadece kendileri değil, beraberinde getirdikleri çete kültürü ve organize yapılaşma olmuştu. Ülkeye dönen bu gençler, iç savaştan yeni çıkmış, zayıf bir devlet yapısına sahip El Salvador'da hızla güçlenmeye başlamıştı. Kurulan çetelerin en azılıları ise MS-13 ve Barrio 18'di. Halkın adeta canını okuyan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, haraç toplama ve silahlı çatışma gibi suç faaliyetlerinde bulunmaktaydı. 2000'li yılların başında devlet her ne kadar bunlarla mücadele etmeye çalışsa da haddinden fazla güç kazanan çeteler, polis karakolları, bakanlıklar önünde bomba patlatacak kadar cüretkarlaşmıştı. 2010 yılında devlet çeteler ile müzakere etme gibi bir hatada bulunmuş, ancak bu müzakerede artan suç olaylarına çözüm olmamıştı. Bu zamanlarda saatte bir cinayetin işlendiği El Salvador'da cinayet vakaları oranı 2015 yılında pik yapmıştı. Her 100 bin kişiye 103 cinayet vakasının düştüğü ülkede halk sokağa çıkamaz hale gelmişti. 6 milyon nüfuslu ülkede bu tarihte sokağa çıksanız silahlı çatışma veya yolda yatan bir cesede rast gelmeme ihtimaliniz neredeyse yoktu. Halkın ciddi travma yaşadığı bu kanlı dönemin sonunu ise 2019 yılında seçilen genç bir devlet başkanı getirecekti. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Devletin ve onu meydana getiren halkın sabrını taşıran olay ise 26 ve 27 Mart 2022 tarihlerinde yaşandı. MS-13 ve Barrio 18 çeteleri ülkenin farklı bölgelerinde aralarında sivillerin de bulunduğu 87 kişiyi öldürmüştü. Bu tarihe kadar çete faaliyetlerini dikkatli bir şekilde izleyen 37 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele bu sefer harekete geçerek 26 Mart tarihinde güvenlik kabinesini toplamıştı. Toplantıda hazırlanan Bukele planı ile 30 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti. 26 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 17 kez uzatılan olağanüstü hal uygulaması halen devam etmektedir. Olağanüstü hal ilanı ile devlet demir yumruğunu çetelerin ensesine sert bir şekilde indirmişti. On binlerce çete mensubu, asker ve polisin birlikte yaptığı operasyonlar ile gözaltına alınmış, bu kişiler kamuoyuna teşhir edilerek cezaevlerine gönderilmişti. Öyle ki Başkan Bukele, ibret alem olsun dercesine sosyal medya hesaplarından bu gözaltıları ve tutuklamaları paylaşmaya başlamıştı. Yapılan operasyonlarda yaklaşık 78 bin çete üyesi tutuklanmış, mevcut hapishanelere tutuklananlar sığmamaya başlamıştı. Yapılan kamuoyu yoklamaları sonuçlarını değerlendiren Bukele, çeteler ile mücadelede arkasına halk desteğini de aldığını görmüş, 2023 yılında Latin Amerika'nın en büyük cezaevi olan 40 bin kişi kapasiteli Tecoluca hapishanesini açmıştı. Açılan bu görkemli cezaevi bile tutuklananlar için yetmemişti. Koğuşların 100 kişilik olduğu bu cezaevinde mahkumlara işkence edildiği, hastalananlara tıbbi müdahalede bulunulmayarak ölmelerine göz yumulduğu, dayak cennetten çıkmadır denilerek problemli mahkumların falakaya yatırıldığı bu hapishanede mahkumların kötü şartlarda hüküm giydiği birçok sivil toplum kuruluş tarafından gündeme getirilmektedir.
Uygulanan güvenlik politikalarından halkın %91 oranında memnun olduğunu anketlerle gören Bukele için sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri pek de bir anlam ifade etmese gerek. Çünkü Bukele planı ile yapılan operasyonlar sonrası suç oranları ülkede ciddi oranda azalmakta. Hükümet politikalarından rahatsız bir takım sivil toplum kuruluşları olağanüstü hal kapsamında birçok temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını vurgulamaktadır. Başkanın eline verilen gücün kendisini giderek otokratlaştırdığı iddia edilmekte olup buna örnek olarak Başkan Bukele'nin 2023 yılında seçim sistemini değiştirerek 2024 yılında yeniden seçilmesinin de önünü açtığını göstermektedirler. Peki siz ne dersiniz? Başkan Bukele olması gerekeni mi yaptı? Yoksa çete faaliyetleri otoriter bir rejim inşa etmek için kendisine sebep mi oldu?